Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Portakalın tamamını kullanarak pamuk gibi çok lezzetli bir portakallı kek tarifim var. O zaman bu güzel tarife hemen geçiyorum. Öncelikle 2 tane orta boy portakal yeterli. Benim portakallarım çok ufak boy olduğu için ben 3 tane kullandım. Portakallarımı çok güzel bir şekilde yıkadım. Şimdi dilimlere ayırıyorum. Portakalların tamamını kullanıyorum. Yani kabukları ile birlikte asla ziyan etmeden bütün portakalı kekimde kullanıyorum arkadaşlar. Portakallarımın hepsini dilimledikten sonra isterseniz rondodan geçirin, isterseniz blenderdan, isterseniz de smoothie makineniz varsa püre haline gelene kadar rondodan geçirebilirsiniz veya blenderdan. Şimdi ben el blenderı kullanıyorum. Ben blenderdan geçirirken portakalları birazcık etrafa saçtım. O yüzden daha derin ve dar bir kapta püre haline getirirseniz daha iyi olur. Etrafı batırmamış olursunuz. Şimdi püre haline geldi. Yarım su bardağı süt ekliyorum şimdi. Sütle birlikte biraz daha blenderdan geçirmeye devam ediyorum. Bu aşamadan sonra el blenderını kaldırıp çırpıcıyla devam edeceğim. Yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum şimdi. Karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi 3 tane yumurta kullanıyorum. Yumurtalarınız oda sıcaklığında olursa daha iyi olur. Yumurtalarımı ekledikten sonra 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. Toz şekerlerim eriyene kadar çırpıcı yardımıyla karıştırmaya devam ediyorum. Şekerler şimdi içinde eridi. Artık unumu ekleyebilirim. Tam tamına 1,5 su bardağı un kullandım. Fakat portakallarınızın büyüklüğüne veya küçüklüğüne göre un miktarını arttırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Yani ununu kontrollü bir şekilde eklerseniz iyi olur. Kabartma tozum var bir paket. Bir paket vanilin ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum şimdi. Kek harcım hazır oldu. İstediğiniz herhangi bir kalıpta kekinizi pişirebilirsiniz. Ben yuvarlak kelepçeli kalıp kullandım. Yağlı kağıt sermiş olduğum kelepçeli kalıbıma kek harcımı döküyorum şimdi. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika gibi kısa bir sürede pişti. Tabi fırına göre pişme süreleri farklılık gösterebilir. Kürdan veya çatal batırarak pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. Şimdi fırından çıktı kekim. Birazcık soğumasını bekleyeceğim. Çünkü üzerini pudra şekeriyle süsleyeceğim. İsterseniz bu şekilde sade bırakabilirsiniz. Bende böyle bir kalıp vardı. Kar tanesi kalıbı. Hiç kullanmamıştım. Bir kullanayım dedim. Değişik bir şekil oldu gerçekten. Daha sonra portakal dilimleriyle süslememi tamamladım. Gerçekten tadı muhteşem oldu arkadaşlar. Yani o portakalın bütün aromasını hissediyorsunuz ve yumuşacık pamuk gibi bir kek oldu. Kabuklarından dolayı acılık olabilir mi diye düşünebilirsiniz. Fakat kesinlikle bir acılık yok. Gerçekten çok lezzetli. Bundan sonra kesinlikle bu şekilde yapacağım portakallı keklerimi. Gerçekten denemeniz gereken çok harika bir kek tarifi oldu. Şöyle size kıvamını göstereyim. Gerçekten muhteşem yumuşaklıkta. Bu tarifi aynı şekilde mandalina ile de yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel olacağına eminim. Arkadaşlar buraya kadar seyrettiyseniz lütfen yorumlara kalp, emoji, eline sağlık demeyi unutmayın. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Hoşça kalın. Bay bay.